Karın deşen Jake, 1988 yılında Londra'nın gecekondu mahallesi olan Whitechapel'da faaliyet göstermiş bir seri katildir. 11 kurbanı içeren Whitechapel cinayetleri dosyasının 5 kurbanı karın deşen Jake ile ilişkilendirilmiştir. Ben Berkay Atlas. Çayınızı kahvenizi alın. Yeni bir hikaye başlıyor. Kanonik 5 kurban olarak adlandırılan kurbanların karın deşen Jack tarafından öldürüldüğünün kesin olunmadığı bilinmekte. Herhangi bir uzmanla konuştuğumuzda 4 veya 8 cinayetin karın deşen Jack'e ait olduğunu bize söylemekteler. Victoria dönemi Londra'sının Whitechapel mahallesi çok farklı ırklardan göç almaktaydı. Küçük bir yer olan mahallenin ekonomisi bu göçleri kaldıramayınca alt tabakadan çoğu kadın fahişelik yapmak zorunda kalmıştı. Kasaba tam bir varoşlardan oluşmaktaydı. Kasabada çeşitli cinayetler zaten oluyordu ama karın deşen Jack o kadar vahşiydi ki insanlar onunla karşılaşmaktan dahi korkuyordu. Karın deşen Jack'in ilk kanonik kurbanı Mary Nicholas'tu. Mary 5 çocuk sahibiydi. Kocasından ayrıldıktan sonra seks işçiliği yapmaya başlamıştı. Eski kocası bunu öğrendikten sonra nafakayı tamamen kesmişti. 31 Ağustos 1888 gecesi saat 1:20'de bir pansiyona gitti ama parası olmadığı için geri çevrildi. Saat 2:30'da Emily Holland ile Whitechapel'da Hick Street'in kesişim noktasında buluştu. İhtiyacı olan paranın 3 katını kazandığını ama alkole harcadığını söyledi. Emily ona pansiyona geri gitmeyi önerdi ama Mary reddetti ve ayrıldılar. Saat 3:30'u gösterdiğinde Carlos Cross vücudunu Whitechapel'ın Buckrove'da bir geçitte yatarken bulduğunda işe gitmekteydi. Cinayet mahallinin yanındaki kanalizasyonda bulunan gece bekçisi 3-4 arası uyanık olduğunu ancak hiç ses duymadığını söylemişti. Ama saat 5'e 20 kala yoldan geçen bir yabancı ona "Bekçi Bey, yakınlarda bir cinayet işlendiğine inanıyorum." demişti. Polis araştırsa da yabancı ile ilgili hiçbir şey bulunamadı. Mary'nin cesedi bulunduğunda boğazı 2 kere kesilmişti ve kafası vücudundan kopmak üzereydi. Karnını da birkaç kez kesmişlerdi. İkinci kurban 47 yaşındaki Anna Kapman'dı. Anna 2 kız ve bir oğlu vardı. Maalesef ki oğlu sakat olarak doğmuştu ve büyük kızı menenjitten ölmüştü. Bu olaylardan sonra Anna alkole başladı ve eşiyle ayrıldılar. Eski eşi Anna'ya nafaka ödüyordu ama ölünce nafaka da kesilmişti. 8 Eylül 1888 gecesi 1:35'te kaldığı pansiyonda ödeyecek parası olmadığı için para bulmaya gitti. Saat 5:30'da Bayan Elizabeth Long, Annie'nin Kapman'ın 29 Hamburg Caddesi'nin hemen dışında bir adamla konuşurken yanından geçtiğinde Hamburg Caddesi boyunca yürüyorlardı. Adam "yapar mısın" dediğini duydu ve Annie de buna evet demişti. Saat 6'da 29 Hamburg Caddesi sakini olan Jones Davis parçalanmış bedeni Hamburg Caddesi'nin 29 numarasının arka bahçesinde buldu. Bulunduğunda boğazı kulaklarına kadar kesilmiş ve bezle bağlanmıştı. Katilin bağlamasının sebebi boynu kopmasın diyeydi. Karnı deşilmiş, bağırsakları dışarı çıkarılmış ve rahmi alınmıştı. Rahmin çıkarılış şekli dedektiflere katilin anatomi bilgisi olduğunu düşündürdü. Birkaç hafta sonra polis merkezinden karın deşenecek imzalı birkaç tane mektup geldi. Mektuplarda cinayetlere devam edileceğini, katilin yakalandığı yöndeki haberlere çok güldüğünü söylemekteydi. 30 Eylül korkunç bir gündü. Karın deşen Jack birkaç dakika içerisinde 2 cinayet birden işlemişti. Elizabeth Street, seks işçisi olan talihsiz bir kadın 1:40'da Berner Caddesi'nin arkasında bulundu. Bulunduğunda boğazından halen daha kan fışkırmaktaydı. Demek ki katil yakınlardaydı. Katil bir şeyden rahatsız olmuş vücudunu parçalamaya yarıda bırakmış gibiydi. Sadece birkaç dakika sonra yani 1:45'te Katerina Edovas'ın cesedi yürüme mesafesinde bulundu. Katerina vahşeti yaşamıştı. Göz kapakları kesilmiş, iç organları çıkartılmış, kulakları kesilmiş, bağırsakları omuzların üstüne konmuş, rahim ve sol böbrek çıkartılmıştı. Polisler Elizabeth'in cesediyle meşgulken karın deşen Jack Katerina'yı öldürüyordu.
hem de birkaç metre kadar uzakta. Polis yakında bir kanlı mendil bulmuştu. Bulduğu yerdeki kapının üzerinde "Yahudiler hiçbir şey için suçlanacak adamlar değil" yazıyordu. Ama polis şefi ırkçılığı tetikleyeceğinden korktuğu için bu yazıyı sildirmişti. Bu olaydan sonra polis merkezine bir mektup daha geldi. Karın deşen Jack söz verdiği gibi kulakları polise yollamadığı için özür diliyordu. 9 Kasım'da karın deşen Jack son kez öldürdü ama bu sefer caddede değil, kurbanın odasındaydı. Mary Kelly öldürülen seks işçilerinin en küçüğüydü. Sadece 25 yaşındaydı. Kelly, diğer seks işçilerinin onunla karşılaşmasını istemediği için kalacak yeri olmayanlara odasında yer veriyordu. Maalesef ki kendi Jack'e kurban olmuştu. Kelly'yi kiraya almak için gelen Thomas bulmuştu. Vücudu yatağın ortasında çıplak duruyordu. Uyluk kemiklerinin tamamı çıkartılmıştı. Karnı tamamen boşaltılmıştı. Boyun dokuları kemiğe kadar kesilmişti. Yüzü tanınmayacak haldeydi. Memelerinden biri başının altında, diğer memesi, uterus ve böbrekler ayaklarının arasında sağ tarafta, bağırsaklar sol tarafta ve dalak da sağ taraftaydı. Karın ve uyluktan alınan flepler bir masanın üzerindeydi. Sağ köşedeki yatak çarşafları kanla şişmiş ve zemindeki yaklaşık 2 fit kareyi kaplayan bir kan havuzu vardı. Yüzü her yönden yaralanmış, burun yanakları, kaşları ve kulakları kısmen çıkarılmıştı. Polisler odaya girdiklerini gördükleri manzaradan şok olmuşlardı. Oda katile dair bir iz de bulamamışlardı. Bu Karın deşen Jack'in en korkutucu cinayetiydi. Karın deşen Jack'in kim olduğu hiçbir zaman için kanıtlanamadı. Kurbanlarının birinin şalıda bulunan DNA, Polonyalı bir berber olan Aaron Komoski'nin olduğu ortaya çıkardı. O da başkaları gibi mahalleye göç edenlerden biriydi. Ama buna itirazlar gecikmedi. Gene de katilin Komoski olma ihtimali yüksek. Çünkü cinayetle ilgilenen ve bizim bilmediğimiz delilleri olan 2 subayın muhtemel katillerden biriydi ve bir tanık Komoski'nin kurbanlardan birine bıçakla saldırdığını söyledi ama ifade vermeyi reddetmişti. Karın deşen Jack bu zamana kadar birçok hikayeye, filme ve diziye konu olmuş ve hakkında cinayetleri haricinde bilinen pek bir şeyin olmadığı dikkatli bir seri katildir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.